Herkese merhabalar, Şehir Arı sayfasına hoş geldiniz. Bugün ilk kovanımın ikinci katının sağımını gerçekleştireceğim. Bu yapacağım sağımla beraber bu seneki ikinci sağım gerçekleştirmiş olacağım. Tahminen 3 hafta önce 3. katın sağımını gerçekleştirmiştim. Oradan bir 30 kilo bal toplamıştım. Şu anki yapacağım ikinci sağımla beraber de bu sezon bir kovanın toplamda elde ettiğim balı görmüş olacağız. İlk kovanımda toplamda 9 çıta bal mevcuttu. Bu 9 çıta balın 8'inin sağımını gerçekleştireceğiz. Bir çıtasını da seneye ikinci kata atarken arıya vermek üzere ayıracağım. Aynı işlemi ikinci kovanımda da gerçekleştireceğim. İkinci sağımda görmüş olduğunuz üzere peteklerin tamamı sırlanmış vaziyette. Peteklerde neredeyse boş yok denecek kadar az. Belki %1'lik bir kısımda boşluk mevcut. İkinci kovanımın ikinci katı da komple bal dolu ama buradaki arı çok geç geldiği için ve alt katta sırlanmış bal miktarı çok az olduğu için oradan sadece 3 tane çıta alıp 2 tanesinin sağımını gerçekleştireceğim. Bir tanesini de seneye vermek üzere arıya ayıracağım ve geri kalan bütün balları da kovana ayıracağım. Bunun nedeni de arının Haziran ayının başında geldiğinden dolayı gelişimini geç sağladı. Bundan dolayı arıyı riske atmayacağım ve balları arıya bırakacağım. Bu sezon geçen seneki yaptığımız hataların hiçbirini gerçekleştirmedim ve bundan dolayı da çok güzel bir bal hasedi gerçekleştirdik. Bugünkü yapacağımız hasatta da 30 kiloya yakın bir bal almayı düşünüyoruz. Bu yapacağımız hasatta çıtaların üstündeki sırları aldıktan sonra süzme makinesine yerleştiriyoruz ve süzme makinesinde de yerleştirdikten sonra devrini yavaş yavaş yükseltiyoruz. Bu görmüş olduğunuz sıralama tezgahını deneme amaçlı kendim yaptım. Bunu ilk defa kullanıyoruz ve kullanırken de çok memnun kaldım. İş yükümüzü çok ciddi oranda azaltmış bulunuyor. Tezgahta bir iki ufak değişiklik yaptıktan sonra ideal hale gelecektir. Şu an tek sıkıntısı dolu peteğe koyduğumuz zaman dengede durmuyor ve devrilme olasılığı var. Bu görmüş olduğunuz petek de bizim yemek için kendimize ayırdığımız ham petek balımız. Petekte herhangi bir bal mevcut değil. Tamamen arı kendisi ördü. Bunu yanlışlıkla ufak bir kesimini gerçekleştirdik ama bunu ikiye bölüp arkadaşımla beraber tüketimini sağlayacağım. Ağırlığı da yaklaşık 3,5 kilo civarlarında. Burada sırları aldıktan sonra süzme makinesine çıtaları yerleştiriyoruz. Çıtaları yerleştirirken de bir anda hızlandırmıyoruz makineyi. Çünkü bir anda hızlandırdığımızda yeni ördürdüğümüz temel peteklerin hepsi kırılıyor. Bundan dolayı da yavaş yavaş başlayıp deviri yükseltiyoruz. Normalde iki tarafını yavaş bir şekilde alıp daha sonradan hızlandırarak kullanılmasını tavsiye ediyorlar ama bizim biraz zamanımız kısıtlı olduğu için bunu denemedik. Bu seneki bal sezonu bizim için çok güzel geçti. Bu sene yaptığımız ilk hasatta 30 kilo bal almıştım bir kovandan. Şu an ikinci kovanda yaptığım bal hasadının toplamı da 25 kiloya denk geliyor. Arıya ayırdığım çıtayla beraber. Toplamda bir kovandan 55 kilo bal aldık. Bunu da yeni başlayan bir arıcı için iyi bir oran olduğunu düşünüyorum. İkinci kovandan yaptığımız hasatla ve arıya ayırdığımız çıtayla beraber toplamda 32 kilo bal elde etmiş olduk. Tabii onun bir kovan hesabını yapmıyoruz çünkü ilk hasatta ikinci kovanımız yoktu. İlk kovandan aldığımız çıtalar zaten görmüş olduğunuz gibi nem seviyesi %16 ile %15 arasında gidiyor. Normalde bütün çıtaların nem seviyesinin aynı seviyede olup hasat yapmamız gerekiyordu ama bizim biraz zamanımız geçmeye başladığı için bundan dolayı hasatı gerçekleştirdik. Zaten 8 çıtada bir tanesinin nem seviyesi yüksek olması balın nem oranını yükseltmeyecektir. Zaten balı hasat yaptıktan sonra 15 gün oda sıcaklığında bekleyeceği için nem oranı daha da azalacaktır. Bu seneki yaptığımız nem ölçüm oranı %16 civarlarında. Kullandığımız kavanozları da sıcak suda dezenfekte ettikten sonra ballarımızı koyuyoruz. Balları kavanozlayıp daha sonra da oda sıcaklığında 15 gün beklettikten sonra satışa hazır bir hale gelecek. İlk yaptığımız hasatta talep yüksek olduğu için ballarımız çok kısa sürede bitti. Bunun için de bizi tercih eden kişilere teşekkür ediyorum. Videoda görmüş olduğunuz üzere kavanozların net ağırlığı 9 gram gelmekte balla beraber. Bu hasattan sonra çıtaları tekrardan ikinci kata yerleştirip kovanı kapatacağım. Bal sağımını yaptıktan sonra aldığım 9 çıtayı kovana tekrar geri vereceğim. Bu sefer vereceğim çıtaları yalamalar için araya bırakmayacağım. Zaten arı yoğunluğumuz da çok fazla olduğu için kovanı tek kata düşürürsem arı oğlu gelecektir. Bunu da istemediğim için şu an bir süre daha kovan 2 katlı şekilde devam edecek. Aynı şey ikinci kovanın içinde geçerli. Arı yoğunluğu da herhangi bir müdahale etmeyeceğim. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Alt kattan yavrulu çıta çıkartmayacağım. Sadece arıya bırakacağım. Çünkü nektar akımı gelirse arılar direkt yine üst kata dolduracağı için bu sayede İstanbul'daki 3. bal akımının gerçekleşip gerçekleşmediğini görmüş olacağız. Videonun sonunda da
Seneyi vermek için ayırdığım çıtaları göreceksiniz. Buradaki gördüğünüz çıtaların nem oranları yüksek. Bunu nasıl anlayacağız diye sorarsanız, en üst kattaki bulunan sırlanmış yerler damar damar, orta ve aşağı kısmındaki yerler daha beyaz bir şekilde gözüküyor. Bu gördüğünüz beyaz kısımlar, beyazlaşmış ve damarlanmayan kısımlar balın nem oranının yüksek olduğunu gösterir. Nem oranı azaldıkça arkada göreceğiniz kahverengi çıtanın üst kısımları gibi damar damar olacaktır. Ve bu gördüğünüz damarlar iyice belirginleştiğinde çıtadaki balın nem oranı %16-15'lere düşmüş olmuş oluyor. Bugünkü videom bu kadar. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.